Trinity Market, 3 Eşik Çarşısı. Bu gördüğünüz yer Trinity Market. Türkçesiyle 3 Eşik Çarşısı. İlk bakışta yalnızca büyülü dükkanların sıralandığı bir pazar yeri gibi görünebilir. Oysa haritaya dikkatle baktığımızda Trinity'ın kendi ulaşım sistemi, posta ağı, bankası, şifa kurumları, lonca yapıları, konaklama alanları ve rıhtım bağlantısı olan küçük bir şehir merkezi gibi tasarlandığını görürüz. Bu paftada 18 ana yapı numaralandırılmıştır. Daha küçük dükkanlar, geçitler ve avlularla birlikte çarşıdaki toplam kayıtlı işletme sayısı 50'dir. Şimdi haritayı kuzeyden güneye doğru okuyalım. Haritanın üst kısmında Upper Thames Street yani Üst Thames Caddesi bulunur. Alt bölümde ise Thames Nehri ve Queen Hithe rıhtımı vardır. Trinity bu iki gerçek şehir hattı arasına yerleşir. Kuzeyde kara ulaşımı, güneyde su ve rıhtım bağlantısı bulunur. Çarşının ana omurgası Little Trinity Lane'dir. Bu yol, kuzey girişinden başlayarak çarşının merkezinden geçer ve Queen Hithe kıyısına kadar iner. Trinity'ın en önemli özelliği 3 ayrı girişe sahip olmasıdır. Birinci giriş, A harfiyle gösterilen Heartline Gate yani Ocak Hattı kapısıdır. Bu kapı Upper Thames Street yönündeki ana ve resmi giriştir. Trinity'ye düzenli ulaşım sağlayan Heartline sistemi burada sonlanır. İkinci giriş, B harfiyle gösterilen Little Trinity Threshold'dur. Bu daha yerel, daha doğrudan bir yaya geçişidir. Ana terminalden geçmeden Little Trinity Lane'e bağlanır. Üçüncü giriş ise C harfiyle gösterilen Queen Hithe Watergate yani Queen Hithe su kapısıdır. Bu eşik çarşıyı Thames'e, rıhtıma, yük sevkiyatına ve su yoluyla gelen yolculara bağlar. Bu üç kapı aynı yere açılır ama aynı işi yapmaz. Heartline Gate ulaşımı ve denetimi, Little Trinity Threshold günlük yaya akışını, Watergate ise ticaret ve nehir bağlantısını yönetir. Şimdi ana yapılara geçelim. Bir numarada Trinity Heartline Hall bulunur. Burası yalnızca bir giriş salonu değildir. Aynı zamanda geliş ve gidiş platformları, bekleme alanları, bilet ve kayıt masaları, bagaj kontrolü ve kapı görevlisinin ofisi bulunan bir ulaşım terminalidir. Yapının merkezindeki Hearth Anchor Chamber yani ocak çapa odası, geçidin büyüsel dengesini korur. 2 numarada Quilmere Post and Message Office yer alır. Çarşının ana postanesi ve haberleşme merkezidir. Mektuplar, ticari belgeler, resmi bildirimler ve özel teslimatlar burada toplanır, sınıflandırılır ve doğru hatta gönderilir. 3 numara Iron Vault Counting Room'dur. Burası bankacılık, para değişimi, ticari hesaplar, kasa işlemleri ve borç kayıtları için kullanılır. Trinity'de alışveriş yalnızca para vermek değildir. Paranın nereden geldiği ve hangi kayıtla hareket ettiği de önemlidir. 4 numarada St. Bridget's Trinity Dispensary bulunur. Burası çarşının ilk yardım ve temel şifa noktasıdır. Yolculuk sırasında yaralananlar, eşik geçişlerinden etkilenenler ve acil müdahaleye ihtiyaç duyanlar önce buraya getirilir. 5 numarada Phoenix Trade Guild Hall yer alır. Çarşının ticari merkezlerinden biridir. Büyük sevkiyatlar, lonca kayıtları, ticaret izinleri, kiralama sözleşmeleri ve kurumsal anlaşmalar burada yönetilir. Brasquay Court, un merkezindeki konumu, yapının ekonomik ağırlığını açıkça gösterir. 6 numarada Ward Honey Threshold and Remedy House bulunur. Burası sıradan bir şifa evi değildir. Yanlış eşik geçişleri, büyüsel travmalar, hafıza izleri, bozulmuş aile mühürleri ve bir mekanın sakinlerini reddetmesi gibi özel durumlarla ilgilenir. Vardani hattı, kapılar başarısız olduğunda devreye girer. 7 numarada Morrow Glass and Finch vardır. Kam, ölçüm, gözlem ve hassas büyülü araçlarla çalışan uzman bir dükkandır. Bu tür işletmeler Glass Hithe Passage çevresinde yoğunlaşır. 8 numarada Dockwick Quills and Ledgers bulunur. Kalemler, hesap defterleri, kayıt kitapları ve ticari yazı malzemeleri satar. Trinity gibi kayıtla yaşayan bir yerde iyi bir defter bazen iyi bir kilitten daha değerlidir. Buraya kadar çarşının kuzey ve merkez bölümünü gördük. Şimdi Little Trinity Lane boyunca güneye, Pennywick Row A ve rıhtım hattına doğru ilerleyelim. Pennywick Row ve güney hattı Little Trinity Lane'in orta bölümünde Pennywick Row başlar. Burası eğitim, giyim, yolculuk ve gündelik alışveriş işletmelerinin yoğunlaştığı perakende hattıdır. 9 numarada Breastbone Robes and Alterations bulunur. Cübbeler, dış giysiler ve ölçüye göre tadilat hizmetleri burada yapılır.
10 numara Hashlock Trunks and School Cases Tier. Yolculuk sandıkları, okul çantaları, korumalı kutular ve taşınabilir eşya düzeni için gereken ürünler burada satılır. 11 numarada Ash and Alder School Books yer alır. Ders kitapları, temel kaynaklar, okul malzemeleri ve öğrencilerin yıl boyunca ihtiyaç duyacağı basılı içerikler bu dükkanda bulunur. 12 numarada Alderwick Wand Rights and Cases vardır. Asa üretimi, bakım, eşleştirme, taşıma kutuları ve koruyucu kılıflar bu işletmenin uzmanlık alanıdır. Bu 4 yapı, Pennywick Row'un neden özellikle okul dönemi öncesinde kalabalıklaştığını açıklar. Trinahayt'a yalnızca yetişkin tüccarların değil, öğrencilerin ve ailelerin de kullandığı bir merkezdir. Daha güneye indiğimizde yeme içme ve konaklama hattı başlar. 13 numarada Pennywick Pie House bulunur. Turta, sıcak yemek ve hızlı servis sunan gündelik bir duraktır. 14 numarada Marrowmint Sweet Meats vardır. Şekerlemeler, tatlılar ve küçük hediyelik yiyecekler satar. 15 numara The Brass Heron Inn'dir. Şehir dışından gelen yolcuların, tüccarların ve ailelerin konaklayabildiği bir handır. 16 numarada The Mooring Bell bulunur. Rıhtım çalışanlarının, yolcuların ve yerel halkın buluştuğu sosyal bir mekandır. Konumu nedeniyle su yolu trafiğiyle doğrudan bağlantılıdır. 17 numarada Stillwater Mirrors yer alır. Bu dükkan sıradan aynalar satmaz. Yansıma, hafıza, görüntü ve gözlemle ilişkili özel ürünler üzerine çalışır. Bu yüzden Trinahayt'ın en merak uyandıran işletmelerinden biridir. 18 numarada Ledger and Lantern Printworks bulunur. İlanlar, ticari belgeler, kayıt formları, duyurular ve çarşının kendi basılı materyalleri burada hazırlanır. Bir çarşının kendi hafızasını koruması için yalnız defterlere değil, çalışan bir basım evine de ihtiyacı vardır. Haritadaki 18 yapı yalnızca ana çekirdektir. Trinahayt'da ayrıca küçük yiyecek tezgahları, uzman zanaat dükkanları, geçit içi işletmeler ve avlu dükkanları vardır. Moonpie Roasted Nuts, kavrulmuş atıştırmalıklarıyla bilinir. Nettle and Hearth Kitchen, büyük bakır tencerelerde günlük yemek çıkarır. Dock Bread and Stew, liman işçileri ve yolcular için sıcak ekmek ve güveç sunar. Threshold Keymakers, henüz bulamadığınız kapılar için anahtar üretir. Fable Fizz, ses çıkaran ve etkisi her şişede değişebilen içecekleriyle tanınır. Three Lanterns Tea Room, çayın dürüst, dedikodunun ise pek dürüst olmadığı eski bir buluşma noktasıdır. Bu küçük işletmeler, toplam 50 kayıtlı iş yerine ulaşan çarşının gündelik hayatını oluşturur. Şimdi ana bölgeleri toparlayalım. Brasquay Court, kamu kurumlarının, lonca yapılarının ve ticari kayıt merkezlerinin bulunduğu ana avludur. Glassheath Passage, GAM, ince işçilik ve özel araçlar üreten, daha küçük işletmelerin yoğunlaştığı geçittir. Pennywick Row, okul alışverişi, kıyafet, kitap ve yolculuk ekipmanlarının bulunduğu perakende sırasıdır. Candlehearth Yard, mum, bal mumu ve ışık temelli zanaatların bulunduğu avludur. Back Pump Court ise su, boru ve çarşının görünmeyen altyapı sistemleriyle ilişkilidir. Ve bütün bu hatlar sonunda Queenhithe Waterfront'a ulaşır. Queenhithe Watergate, iki yöne birden çalışan tek eşiktir. Buraya sandıklar, fıçılar, yolcular ve yabancı para birimleri gelir. Buradan mallar, mesajlar ve insanlar ayrılır. Bu kapı sayesinde Trinahayt yalnızca Londra içindeki bir mahalle değil, başka limanlara ve başka şehirlere bağlanan bir ticaret düğümüdür. Haritanın bize söylediği en önemli şey şudur. Trinahayt Market yalnızca büyülü nesnelerin satıldığı süslü bir sokak değildir. İnsanlar burada yemek yer, para bozdurur, mektup gönderir, tedavi olur, konaklar, okul alışverişi yapar, sevkiyat düzenler ve başka şehirlere geçer. Bu nedenle Trinahayt, kendi ekonomik ve kamusal düzeni olan küçük bir şehir parçasıdır. 3 eşik, bir ana sokak, 18 ana yapı, 50 kayıtlı işletme ve bütün bunları birbirine bağlayan görünmez bir ulaşım, ticaret ve kayıt sistemi. Yarın gündüz dünyasında Little Trinity Lane'e giderseniz yalnızca eski taş cepheler, kapalı kapılar ve sıradan bir Londra sokağı görebilirsiniz. Bu yanlış değildir. Adres gerçektir. Çarşı ise sicilde yoktur. Ama artık haritayı nasıl okuyacağınızı biliyorsunuz. Bu Hello Mayor arşivlerinden Trinahayt Market kaydıydı.